Herkese merhaba. Ebru'nun Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yepyeni bir video ile tamamen gerçeğe dayalı uygulamalar ile anlatım yaptığım yeni bir videoma hoş geldiniz. Sizlere Kraliçem Leodorum koku bombası yaklaşık 30 metrekare bir alanı kokusuyla buram buram kokutacak bir bitki. İşte Allah'ın bir mucizesi bu bitkilerde diyorum. Yani daha nasıl bir kelimeyle anlatabilirim? Gerçekten kelime bulamıyorum. İnanılmaz güzel kokuyor. Leodoro, Pal Leodoro diye orkidelerin kraliçesi kabul edilen kızım. Sizlere videomu bununla başlamak istedim. Kızım son derece sağlıklı. Biraz salkım saçak gelişse de güzelliği gerçekten paha biçilmez bir bitki. Şimdi yine burada budamasını yaptığım bir kızım var. Bu da Surf Song olması lazım. Bu da yine son derece güzel köklere sahip. Evet, Surf Song'muş. Bakın köklerin aktifliğini. Aslında bu kadar aktifken ben yan dal beklemek yerine bitkimi keşke komple gövdeye yakın budama yapmış olsaydım. Şimdi bugünkü videomda yine bir bitkimi bu şekilde budayıp ama dalların sarardığını ve bu bitkimde ne yapacağız? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Umarım yine faydası olacaktır bu videomun da. Hemen iki çiçeğimi de yan yana almak istiyorum. Şöyle tripodum da burada. Şu bitkimi şöyle bir tabağıma yerleştiriyorum. Bir altlık kullanıyorum mutlaka ben böyle şeylerde. Şimdi diğer budamasını yaptığım bitkim bu. Bakın muhtemelen ismi yazıyordur bunun da. Magic Art benzeri bitkim. Ama bunun da kökleri son derece aktif ve sağlıklı. Bu da çok güzel bir bitkimdi. Pallerim arasında en beğendiklerimden bir tanesi. Şimdi bunu da bakın şu yan boğumlardan bir hareket görürüm diye kesmemişim. Budama yapmadım. Sadece en son çiçek açan boğumun altından budamasını yapmışım. Ama dediğim gibi bazen bitki sararacaksa o dal ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde engel olamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bunun bir örneği. Şimdi bakın bu dalı sararmış kızımı tabii ki de tek çaresi şu anda gövdeye yakın şekilde budamasını yapmak. Hafif bir sararma da zaten başlamış gövdede. Bunlar bitkilerimin sadece birkaç günlük sulama yapıp gittikten sonraki gelişmeler. Bakın tıpkı bir bambu gibi oluyor zaten. Bitkiyi bu şekilde bırakırsak. Şimdi bu budamayı yaptıktan sonra bakın diğerinde hiçbir sararma yok. Neredeyse aynı dönemlerde budamasını yapmışız. Evet. Sapsarı, yani bu sararmaya bir şekilde engel olamıyoruz. Dalları budamasını yaptık. Şimdi ben yeni çiçek dalını, şimdi bunun birkaç adet daha yaprak çıkarttıktan sonra şöyle saksısını alıp da konuşayım. Şimdi birkaç yaprak çıkarttıktan sonra hemen bir üst boğumdan, bir üst yapraktan, yani bir kat yukarıdan ancak oradan çiçek dalı verebilir. Bitki tekrar aynı yerden çok nadir de olsa bazen verebiliyor ama genelde yaşlanmış olan alt yapraklarını bitki atar ve haliyle de oradan yeni bir çiçek dalı beklenmesi zaten imkansız demeyelim ama tabii ki bitkilerde bazen istisnai durumlar olabiliyor. Ancak o zaman yeni bir çiçek dalı verebilir. Benim bu bitki muhtemelen bu üst yapraklar arasından yeni bir çiçek dalı verecek. Zaten kendi son derece sağlıklı. Siz de bu şekilde olan budamış olduğunuz bitkilerinizi söylediğim gibi bir süre gözlemleyin ve bunun arkasından zaten bitkiniz ya şöyle burada olduğu gibi, bakın şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Burada olduğu gibi ya boğumdan tekrardan bir hareketlenme gösterecektir
ya da bitki ne yaparsak yapalım mutlaka sarartacaktır o dalı. Böyle durumda da panik olmaya hiç ama hiç gerek yok. Bitkilerimizi hemen gövdeye yakın bir şekilde 1 santim yakınlıkta şöyle buluyoruz. Bazısı zaten komple gövdeden ayrılıyor. Onunla ilgili de bir arkadaşımız yine soru sormuştu. Çiçeği komple, şu çiçek dalını komple gövdeden ayırdığımızda o çiçeğin bir ağaç kovuğu gibi bir delik oluşuyor. Yani orada bitkinizin sulama esnasında mantar olma riski biraz artıyor. O nedenle komple koparmak yerine bitkiyi böyle sadece 1 santim uzaklıkta budama yapmak bitkimizin sağlığı açısından çok daha yararlı olacaktır. Hiç risk almaya gerek yok. Dediğim gibi genelde bitki kayıplarını, orkide kayıplarımızı bu sulama esnasında ya yanlış sulama, ya fazla sulama, ya suladıktan sonra doğru bir şekilde havalandıramamak. Yani genelde buradan neyi anlıyoruz? Orkide bitkisi suyu sevmiyor. Orkide bitkisi neyi seviyor? Orkide bitkisi sadece havadaki nemi seviyor. Bulunduğu ortamdaki sadece ve sadece nemi seviyor arkadaşlar. Tabii ki susuz bakım yapılmaz ama sulamada da yani biraz cimri davranmalıyız. Ha evet, bazı mesela şu Leodoro çok fazla suyu sever ve susuzluğa asla gelemez. Bronz budak da öyle. Bende olan türlerden bahsediyorum. Leodoro bitkisi mesela o kökleri suyun içerisinde yüzmeyi ister resmen yani. Onu mesela susuzlukla asla terbiye edemezsiniz, imtihan edemezsiniz. Ama diğer bitkilerimiz özellikle paller çok fazla suya dayanıklı bitkiler değildir. Bir de bu işin ithal ve yerli kısmı var. İthal bitkiler, yani bu Hollanda üretimi, ithal üretim orkide bitkisi, bunlar biraz daha dayanıklı oluyor. Yani nedenini zaten açıklamama gerek yok. Bitkiler daha profesyonelce, işte sera ortamında daha iyi, tam fide halindeyken daha iyi bakımlarla yetişkin bir orkide haline getirilerek elimize ulaştırılıyor. Ama ithaller bilmiyorum, bana çok fazla güven vermiyor. Yani gönül ister ki aynı kalitede bitkiler olsun ki biz de kendi yerli ürünlerimizi bakalım evlerimizde. Ama ne yazık ki çok ilerlememiş bence bu konuda bizim orkide üreticilerimiz. Ben ithal orkidelerin daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum ve bakımının daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bakın, bir videonun içerisinde birçok bilgiyi de sizlerle paylaşmış oldum. Beni önemsediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrardan kafanıza takılan, bitkilerinizde görmüş olduğunuz ve ne yapacağınızı bilemediğiniz konularda bu sorularınızı yorum kısmından bana ulaştırırsanız tek tek hepsine dönüş yapıyorum. Ve orkide bakım videoları kanalları arasında gerçekten özgün ve kendine has bir formatım olduğunu ben de biliyorum. Sizlerden de çok çok güzel yorumlar alıyorum bununla ilgili. Teşekkür ediyorum. 4-5 yıldır aynı çizgide devam ediyorum. Tamamen gerçeğe dayalı, insanlara göz boyamadan, tamamen anlaşılır bir dilde, anlaşılır bir Türkçe ile sizlere anlatım videoları, içerikler üretmeye devam ediyorum. İnşallah sağ hoş olduğum sürece de buna devam edeceğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tek derdimiz orkidelerimizin çiçek dalı vermesi olsun. Tek derdimiz orkidelerimiz olsun.